Eski zamanlardan beri kimisi yeni, kimisi eski birçok hazine hala bulunmayı bekliyor. İnsanoğlu madeni yani değerli taşları keşfettikten sonra bunları birçok amaçla kullandı. Kimi imparatorluklar sahip oldukları bu değerli taşlarla birlikte kayboldu. Nice savaş mağdurları ya da ülkesini terk etmeye zorlanmış birçok kişi sahip olduğu değerli eşyaları arkasında bırakmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu kim bilir belki her gün bastığımız ve dolaştığımız yerlerde bulunmayı bekliyor. Peki bilindiği halde hala bulunamayan bazı hazinelerin de olduğunu biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte bu hazineleri inceleyelim. 1. Üzgün Gece Hazinesi. 1520 yılının Haziran ayında Azteklerin başı İspanyol istilacılarla beladaydı. Mücadelenin sonunda Aztek ordusu İspanyol askerlerini Tenochtitlan şehrinin dışına çıkarmaya başarmıştı. Fakat İspanyol askerleri şehirden kaçarken toplayabildikleri kadar değerli eşya toplamaları emredilmişti. Askerler iki büyük problemle karşı karşıyaydı. Birincisi Tenochtitlan şehri bir gölün ortasındaydı. İkincisi ise askerlerin taşıdıkları altınların gerçekten çok ağır olmasıydı. Bu nedenler yüzünden İspanyol askerlerin taşıdığı altınların Tenochtitlan şehri civarında sulara gömüldüğü ve bir daha asla oradan çıkartılamadığı söyleniyor. Günümüzde Meksika şehri Tenochtitlan'dan arta kalan kurumuş havza üzerinde kurulu. Bu da demek oluyor ki altınlar modern binaların altında, toprağın derinliklerinde bir yerlerde. 2. Lima'nın hazinesi. Lima hazinesi 1820'de Peru'nun Lima kentinden kaldırıldığı ve bir daha asla bulunamadığı söylenen efsaneleri gömülü bir hazinedir. Bugünün parasıyla 160 milyon sterlin veya 208 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. İspanya İnkaları yendiği 16. yüzyıldan beri Lima'yı kontrol ediyordu. Takip eden yüzyıllarda Roma Katolik Kilisesi Lima'da büyük bir hazine topladı. 19. yüzyılın başlarında İspanya, Güney Amerika'daki bağımsızlık savaşları nedeniyle sömürgeleriyle sorun yaşamaya başladı. Lima bir istisna değildi ve 1820'de şehir ağır baskı altına girdi ve sonunda tahliye edilmek zorunda kaldı. 1820'de Lima isyanın eşiğindeydi. Önleyici bir önlem olarak Lima valisi şehrin muhteşem servetini korumak için Meksika'ya taşımaya karar verdi. Hazineler arasında mücevherli taşlar, şamdanlar ve Meryem'in bebek İsa'yı tuttuğu iki gerçek boyutlu som altından heykeli vardı. O zamandan beri yüzlerce hazine avcısı Kokos Adası'na gitti ve Lima hazinesini bulmaya çalıştı. En dikkate değer olanlardan biri 1889'dan 1908'e kadar adada yaşayan Alman August Gister'di. Bir diğeri ise Amerikan gangster Bugsy Siegel'di. Hiçbiri hazineyi bulmaya başaramadı. Teorilerden biri hazinenin Kokos adalarında değil, Orta Amerika kıyılarında bilinmeyen bir adada gömülü olduğudur. Costa Rica hükümeti burada hazine avcılığına artık izin vermiyor ve bu adada hazine olmadığına inanıyor. 3. Nazilerin kayıp hazineleri. Hitler'in ölümünün üzerinden uzun yıllar geçti. Ancak intihar ederek kendini öldüren Hitler'in akıbeti konusu bir tarafa dursun, Nazi altınları daha da büyük bir tartışmanın konusu. Almanya'nın yüksek ekonomisiyle topladığı, biriktirdiği, kasasına koyduğu milyonlarca dolar değerindeki altının Berlin'in işgalinden hemen önce dünyanın farklı yerlerine trenlerle gönderildiği rivayet edilir. Bu durum karşısında elde edilen bulgular öylesine kuvvetlidir ki kaç farklı ülkenin içinde kimi eğer altında, kimi ise gizli sığınaklarda olduğu belirtilen 300 ton ağırlığındaki altının varlığından söz ediliyor. Bu altınların kaçırılışı hakkında oldukça fazla iddia bulunuyor. Ancak şu ana kadar o iddiaların gerçeğe en yakın olanı Polonya ve Arjantin attı. Özellikle Arjantin konusunda iddia edilen mesele Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Zira Almanya'dan kaçırılan altınların trenlerle ve gemilerle Türkiye'ye geldiği, buradan da gideceği yere sevk edildiği söyleniyor. Bu iddialar hakkında kesin olarak net bir delil yok. Ancak özellikle Türkiye'de bazı polis kayıtlarına geçen Nazi altını ya da sahte Almanya altını gibi maddelerle satış yapmak üzere dolandırıcı, tarihi eser kaçakçıların yakalanması gibi ifadelerin yer alması elbette kafaları karıştıran bir mesele. Özellikle yakın geçmiş içerisinde konuyla ilgili milyar dolarlık bütçelerle yüzlerce araştırma, soruşturma yapılmış. Legal ve illegal düzeyde yapılan bu araştırmalar neticesinde en kuvvetli bulgulara Arjantin ve Polonya'da ulaşılmıştı. Ganimet olarak toplanan tonlarca altın büyük çöküşün ardından ortadan kayboldu. Konuya ilişkin Nazi subaylarına yönelik yapılan sorgulama ve yargılama faaliyetleri onlarca yıl önce sonlanırken konu halen somut olarak belirsizliğini koruyor ve gizemini saklamaya devam ediyor. 4. John Singleton Mosby'nin yağmaladığı hazine. Efsane Amerika hikayelerindeki sürekli yer tutan Mosby'nin sakladığı hazinenin o zamanki değeri yaklaşık 350 bin dolar değerindeydi. Bugün değeri 6 milyon dolardan fazla olduğu düşünülüyor. Hazinenin hikayesi ise şöyle. 1861 yılında Amerika'da iç savaşın başlamasının ardından istihbarat ve diğer görevler için konfederasyon tarafından bazı birlikler kuruluyordu. Mosby bu birliklere katılıp birçok başarı sağlamasının ardından kendi birliği olan Mosby's Ranger'ı kurdu. Ancak bu birlik diğer birliklerden farklı
farklı olarak düşmanlarıyla açık savaşta karşılaşmak yerine genellikle karanlığın örtüsü altında birlik hatlarının gerisine kayar, askerleri ve malzemeleri ele geçirirdi. 9 Mart 1863'te karanlık ve yağmurlu bir gecede sabah saat 2'de Mosby ve 29 adam, o zamanlar başkaldırı içinde olan General Stoughton'un askeri birliklerinin telgraf hatlarını kesip gizlice birçok karakolu atlatarak Stoughton'un evine vardılar. Efsaneye göre Mosby o gece general ve birçok mahkum yakalamasının yanı sıra generalin aile yadigarı olan birçok altın, gümüş gibi değerli eşyaları da almıştı. Daha sonra başka birlikler tarafından takip edildiği haberini alan Mosby, hazineye kaptırmamak için yolda hazineyi iki büyük çam ağacının arasına gömüp işaret bırakarak sakladı. Söylentiye göre Mosby daha sonra hazineyi almak için eyalete 2 adam gönderdi. Ancak adamların oraya varmadan eyalet birlikleri tarafından asıldığı söyleniyor. Mosby sonrasında hazineyi almak için tekrar bir eylemde bulunmadı ve öldü. Ancak bu hazine günümüze kadar hala saklı bir şekilde duruyor. 5. Siyah Kuğu Hazinesi. Söylentiye göre 17 ton altın ve gümüşün bulunduğu Siyah Kuğu Hazinesi'nin değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Hatta bu hazinenin bir kısmı bulundu. 6 Eylül 1622'de İspanya'ya ait hazine gemisi La Nuestra Señora de Atocha, İspanya'ya dönerken bir fırtınaya yakalandı ve Florida yakınlarında battı. Gemide bulunan tüm personel boğuldu ve büyük hazine sulara gömüldü. Amerikalı hazine avcısı Mel Fisher, bu kayıp hazinenin bir kısmını 20 Temmuz 1985 yılında buldu. Fisher'ın iddia ettiğine göre kendisi 500 milyon dolarlık bir hazine buldu. Fakat kayıp geminin kayıtları incelendiğinde 17 ton gümüş, 128 bin altın para, 27 kilogram zümrüt ve 35 kutu kilise altınının hala kayıp olduğu söyleniyor. Kalan servetin de peşinde olan Fisher, hazine avı ile uğraşan bir şirket kurmuş ve çalıştırdığı dalgıçlar ile gece gündüz hazinenin peşinde. Söylenene göre dalgıçlar ara sıra altın paralar buluyormuş. Fakat büyük hazineye hala ulaşılamamış. Dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.